Geçen hafta çok değerli bir yorum vardı videolarda. Bu yorumda Nobel ödüllü Mikhail Sholohov'un bir kitabını okumamı önermişlerdi. Çok teşekkür ederim bu yorum için. Bundan sonra biraz araştırmaya başladım. Ve karşıma Mikhail Sholohov'un şöyle bir paragrafı çıktı. Bazen gece uyku tutmadığında boş gözlerle bakıp düşünür insan. Yaşam beni niye böyle yıktı? Niye bu kadar perişan etti? Bu soruya ne karanlık yanıt verir ne de açık pırıl pırıl bir güneş. Yanıt beklemek de boşuna. Mikhail Sholohov'un en ünlü eserlerinden birinin adı Ve Durgun Akardı Don. Yazar bu eseri 22 yaşında yazmaya başlamış. Ve bitirdiğinde edebiyat çevreleri tarafından bu eserin çalıntı olduğu iddia edilmiş. Çünkü 22 yaşındaki birinin böyle bir eseri yazabilecek bilgi ve tecrübesi olduğuna kimse inanmamış. Ve bu suçlamalar ömrü boyunca devam etmiş. En son 1987 yılında kitabın kendi yazdığı bir kopyası bulunmuş ve Sholohov aklanmış. Bunları okuduğumda aklıma şu soru geldi. Bir insan nasıl olur da kendinden beklenenden çok daha fazlasını yapabilir? Bunu araştırırken yolum Taoizmle kesişti. Ve bir süre sonra Wu Wei felsefesini keşfettim. Wu Wei'in kelime anlamı hareketsizlik, hareketin olmaması, eforsuz hareket demek. Yani akıntıya karşı kürek çekmek değil de rüzgarla birlikte yelkenliyle ilerlemek gibi. Eforsuz hareket, pasif hareket olarak da adlandırabiliriz. Çaba harcamadan yapma hali. Bu nasıl olabilir? Mesela en eğlenceli şeyler nedir diye sorduğum zaman aklına ek neler geliyor? Benim aklıma daha çok sporlar geliyor. Mesela sörf, kayak, yelkenli, kano, kayak ama karda yapılan değil, nehirde yapılan kayak. Ve bunların hepsinin bir tane ortak özelliği var. Senden çok daha büyük bir güçle birlikte aynı doğrultuda yapılan sporlar. Mesela sörfte dalganın gücüyle birlikte hareket ediyorsun. Kayakta yer çekiminin gücüyle birlikte hareket ediyorsun. Veya o nehirde yapılan kayak sporunda akıntıyla birlikte hareket ediyorsun. Veya paraşütle, kayıtla yapılan sporlar, rüzgarla birlikte hareket ediyorsun. Yani senden çok daha büyük olan bir şeyle yaptığın bir hareket sana tahmin edebileceğinden çok daha fazla haz veriyor. Ek olarak çok daha büyük sonuçlar elde edebiliyorsun. Çünkü akıntıya karşı kürek çektiğin zaman sadece kendi eforun kadar sonuç alabiliyorsun. Akıntıyla birlikte hareket ettiğin zaman işte o zaman hayalindeki potansiyelinin de üzerine çıkabiliyorsun. Yani işin içinde biraz da teslim olmak da var. Savaşı bırakıp barışmak da var. Birlikte hareket etmek var. Bir olmak var. İçinde bulunduğumuz her neyse tesadüfen veya bizi kamçılamak için burada değil. Her şey bizim sadece hayrımıza çalışıyor. Diyeceksin ki ne alakası var? O kadar insanın ne suçu vardı? Haklısın. Hızır'la İlyas'ın hikayesini hatırla. Sen bana sabredemezsin. Bu cümleyi bir araştır. Neyin, ne işe yaradığını sen bilemezsin. Sadece şuna inanabilirsin. Her şey hepimizin hayrına. Atalarımız da diyor ya, her şerde bir hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır dostum. Tamam, peki bu Wu Wei'yi nasıl yapacağız? Nasıl Wu Wei yapabiliriz? Nasıl akışta olabiliriz? O dalgayı görüp nasıl savaşmadan duracağız da bir de onunla sörf yapacağız? Bunun için diyorlar ki bütün dikkat dağıtıcılardan bir kere kendini uzaklaştır. Eğer zihin araya girmezse bütün organlar zaten kendi işlevlerini yaparlar. Gözlerin zaten görmek için var. Ellerin dokunmak için, ifade etmek için, bir şeyler yapmak için var. Karaciğerin, böbreklerin, kalbin hepsi ne yapacağını zaten çok iyi biliyor. Eğer zihin araya girmezse bütün sistem mükemmel bir şekilde işleyebiliyor.
Peki zihnin araya girmesi ne demek? İşte bu beklentileri araya sokmak demek. Yani yaptığın herhangi bir şeyi para için, ilgi için, sevilmek için, değer görmek için veya her neyse bir beklentiyle yapmak. İşte o zaman o savaşın içinde buluyorsun kendini. Ama Wu Wei diyor ki tersine değil, birlikte. Onunla birlikte hareket. Eforsuz hareket. Kolay olan hareket. Hani diyorlar ya Tanrı kolaylığı sever. İşte öyle bir hareket. İçinden gelen hareket. Yani senin özünde olan veya bilim adamlarının default mode network diye açıkladığı yani kendiliğinden olan ağdan gelen bir hareket. Yani sende ne varsa onun dışa yansıması. Onun olması. İşte bu Wu Wei. Zorlamadan, oldurmaya çalışmadan, ne yaptığını anlamaya bile çalışmadan belki o hareketi yapmak. İçgüdüsel olarak oraya odaklanıp tamamen o hareketi yapmak. Ve bunu o büyük olana karşı değil, o büyük olanla birlikte, bir olarak. Bu hepimizin yazgısında olan şey zaten. Onunla bir olmak.